Arkadaşlar merhaba. IT Destek kanalına hoş geldiniz. SysPrep işlemlerinde yaptığımız özelleştirmeler tam anlamıyla yeni kullanıcı profiline yansımıyor. Windows 7 döneminde mevcut kullanıcıyı dilediğimiz gibi özelleştirip bu profili default kullanıcı profiline kopyalamamız yeterliydi. Böylece yeni oluşturulan her kullanıcı bu ayarlarla başlıyordu. Ancak Windows 8 ve sonrasında bu yöntem çeşitli hatalara yol açmaya başladı. Microsoft bir kullanıcıya dilediğimiz şekilde yapılandırmamızı ve ardından bu profilin SysPrep yanıt dosyasındaki copy profil ayarıyla yapmamızı öneriyordu. Bu yöntem eski Windows sürümlerinde oldukça stabil çalışıyordu. Fakat yeni Windows sürümlerinde eksik veya tutarsız sonuçlar vermeye başladı. Kısacası yaptığımız bazı kişileştirme ayarları copy profil aracıyla geçerli olmuyor. Yine aynı şekilde profilin hata vermesi sebebiyle yeni profil oluşturmamız gerekebilir. Yeni oluşan profillerde yaptığımız kişileştirme ayarları geçerli olmuyor. Günümüzde Microsoft bu tür özelleştirme için doğrudan copy profil yanıt dosyası kullanmak yerine çoğu varsayılan kullanıcı yapılandırmasını grup policy aracıyla yapmamızı tavsiye ediyor. Ama her zaman bir etki alanına dahil olmayabilirsiniz. Ve ben sizlere teknik serviste çalışan arkadaşlar için de ayarları yapılandırmayı göstermek istiyorum. Ben sizlere özelleştirmenin çoğunu yapmayı BuzzScript ile anlattım. Ama domaine geçiş yaptığımız zaman yeni profil oluşmasından bizim yaptığımız özelleştirmenin gitmesinden kaynaklı domain ortamında bu özelleştirmeyi yeniden yapmamız gerekiyor. Biz bu özelleştirmeleri DC üzerinden çoğunu yapabiliyoruz. Ama ek iş yükü olarak bunu yapmak yerine varsayılan profilde bu işi halletmek daha güzel olacaktır. Ben sizlere aktif direktörü üzerinden bu ayarları nasıl yapılacağını göstereceğim. Ama yalnızca düzenleme yapılması gerektiğinde kullanacağımız şekilde planladım. Tabi sizler isterseniz bütün bu ayarları grup policy aracıyla da yapabilirsiniz. Ama dezavantajı çoğu grup ilke ayarı baskındır. Ve biz bilgisayarda GP Update Force komutu çalıştırdığımızda kullanıcıların yaptığı kişileştirme ayarları silinir ve bizim yaptığımız ayarlar geri gelir. Bu da son kullanıcı tarafından rahatsız edici olabilir. Bu yüzden varsayılan profil üzerinden bu ayarları değiştirmeyi göstermek istiyorum. Bu işlemler basit gibi gözükse de çok fazla cihaza işlem yapmanız gerektiğinde işe yarayacaktır. Ve bütün işlemleri her bilgisayara yapıp yapmadığınız konusunda emin olmayabilirsiniz. Yine aynı şekilde çalışma arkadaşlarınız da bu işlemleri yapmayı unutmuş olabilir. Bu yüzden ilk başta bütün ayarları güzel bir şekilde yapılandırmanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde zaten bir düzenleme gerektiği zaman grup policy ile bu işlemleri yapabileceğimizi belirtmiştik. Bütün bilgisayarlar hiyerarşik yapıda aynı düzende olması personellerin bilgisayar değişikliklerinde alışkanlıklarının ödün vermeden daha hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olacaktır. İsterseniz işlemlere başlayalım. Bu süreci daha kolay ve düzenli yürütmek adına sizler için bir Word dosyası oluşturdum. Bu dosya üzerinden adım adım ilerleyeceğiz. İlk olarak başlat menüsünü düzenleme ile başlayalım. Özellikle Xbox ve kart oyunları gibi uygulamalar kurumsal yapıları içinde yer alması genellikle istenmez. Bunun yerine sık kullandığımız uygulamaları ekleyerek ve kuruma özel bir düzen oluşturarak başlat menüsünü daha verimli bir hale getirebiliriz. Böylece çalışma ortamımızı odaklanmayı arttıran sade ve işlevsel bir yapı elde etmiş oluruz. Önceki videoda SysPrep işlemler için gerekli yazılımlar, ayarlar ve dikkat edilmesi gereken birçok konuyu ele almış. Ayrıca birkaç önemli noktayı özetlemiştim. Eğer serinin ilk videosunu izlemediyseniz devam etmeden önce o videoya göz atmanızı tavsiye ederim. Orada ikinci sistem görüntüsü snapshot alınan bir aşamaya kadar gelmiştik. Bu videoda ise o noktadan itibaren devam ediyoruz. İlk olarak sizlere örnek olması açısından başlat menüsü üzerinden bazı uygulamaları kaldırmak istiyorum. Özellikle kurumsal yapılarda genellikle tercih edilmeyen Xbox, kart oyunları ve Microsoft'un video düzenleme uygulamasını bu alandan kaldıracağım. Başlat menüsü üzerinde yer alan uygulamaları sürükle bırak yöntemiyle başa sona veya istediğiniz herhangi bir konuma taşıyabilirsiniz. Ayrıca uygulamaları gruplandırarak kendi iş akışınıza uygun özel bir düzen oluşturmanız da mümkün. Başlat menüsünde yer almayan uygulamaları da ekleyebilirsiniz. Örneğin ben şimdi Anydesk uygulamasını başlat menüsüne sabitleyeceğim. Sizler de kendi sisteminizi kurumsal yapınıza ve ihtiyacınıza göre özelleştirebilirsiniz. Bu tür küçük ama etkili düzenlemeler çalışma verimliliğinizi önemli ölçüde artıracaktır. Ben şimdi kendi ihtiyacıma göre hazırladığım başlat menüsü düzenine geri dönüyorum. Bu başlat menüsü düzeni sizlere fikir vermesi amacıyla kendi ihtiyaçlarıma göre hazırlanmış örnek bir yapı olarak sunulmuştur. Sizler de böyle temel alarak kendi kullanım senaryonuza uygun bu düzen oluşturabilirsiniz. Şimdi mavi renkle gösterilen yol bölümünü kopyalayalım ve bilgisayarımıza geri dönelim. Anlatımı sizler için daha anlaşılır kılmak adına bu şekilde ilerliyorum. Ancak normal şartlarda tüm bu işlemleri doğrudan hazırlamakta olduğumuz bilgisayar üzerinden yapmak daha sağlıklı olacaktır. Adres satırına az önce kopyaladığımız yolu yapıştırıyorum.
çalıştırıyorum. Evet, başlat menüsü ayarlarının saklandığı klasör burası. Bu klasörde yer alan Start dosyasının tam adını kontrol ediyorum. Bizim Windows sürümümüzde dosyanın adı Start 2000. Sizler de dikkat edin, Windows sürümüne göre Start dosyasının adı değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle sistemdeki dosyanın tam adını mutlaka kontrol ediyoruz. Şimdi Word dosyamıza geri dönelim. Komutumuzun doğru çalışması için dosya adını az önce öğrendiğimiz şekilde yazarak komutumuzu oluşturuyorum ve kopyalıyorum. Ardından Windows logosuna sağ klik yaparak terminal yöneticiyi seçiyorum. Komutumuzu fareye sağ tıklayıp yapıştırıyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Bu işlemle birlikte Start 2000 dosyasını varsayılan kullanıcı profiline aktarmış oluyoruz. Böylece sistemde yeni oluşan tüm kullanıcılar bizim hazırladığımız başlat menüsü düzenini kullanacaktır. İşlemler tamam. Devam edelim. Sıradaki adımda görev çubuğunun kişileştirme ayarlarını yapılandıracağız. Görev çubuğunun arama kutusunu tamamen kaldırabiliriz. Simge haline getirebiliriz veya küçük kutudan oluşan bir arama görünümüne dönüştürebiliriz. Ben sizlere örnek olması açısından arama kutusunu yalnızca simge olarak göstereceğim. Gerekli komutu kopyalıyorum ve masa üstüne bulunan PowerShell script dosyasını Notepad++'da açıyorum. Komutumuzu ikinci satırdan başlayacak şekilde script'in içine yapıştırıyorum. Ardından tekrar Word dosyamıza dönerek özelleştirme işlemlerine devam edelim. Widget'ları, pencere öğeleri görev çubuğundan kaldırabilirsiniz. Ancak bu komut Windows'un yeni sürümlerinde çalışmıyor olabilir. Yine de bu kısmı sizlere örnek olması için ekledim. Bu ayarı ileride nasıl uygulayabileceğimiz konusunda ayrıca bilgi vereceğim. Görev görünüm özelliğini kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Normalde ben bu özelliği aktif olarak kullanıyorum. Ancak sizlere örnek olması açısından bu adımda görev görünümünü kaldıracağım. İlgili komutu kopyalayıp PowerShell script dosyamıza geri dönüyor ve ekleme işlemini yapıyorum. Tekrar Word dosyama geri geliyorum. Son olarak sizlere önereceğim önemli bir ayar Windows başlat logosunu sola hizalamak. Ortalanmış başlat menüsü bazı kullanıcılar için estetik olabilir. Ancak alışkanlıklarımızdan ödün vermeden Windows 11'e geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için sola hizalamak daha uygundur. Bu işlem için gerekli komutu kopyalıyorum ve PowerShell script dosyama ekliyorum. Tüm ayarlarımız bu kadardı. Şimdi dosyayı kaydediyorum. Şimdi yeni oluşturduğumuz PowerShell script dosyamı bilgisayarıma aktarıyorum. Yine hatırlatmakta fayda var. Ben anlatımı daha anlaşılır ve takip edilebilir kılmak adına bu işlemleri bu şekilde gösteriyorum. Normal şartlarda tüm ayarları doğrudan hazırladığımız sistem içerisinde yapmamız daha sağlıklı olacaktır. Şimdi terminal ekranına geçiş yapalım. Yeni oluşturduğumuz PowerShell script dosyasının bulunduğu konuma geçiş yapmamız gerekiyor. Bu işlem için cd komutunu kullanarak masaüstü dizine geçiş yapıyorum. PowerShell scriptlerini çalıştırabilmemiz için küçük ama önemli bir adım var. Script çalıştırma politikası varsayılan olarak bazı sistemlerde engellenmiş olabilir. Bu nedenle ilk olarak bu engeli bypass etmemiz gerekiyor. Word dosyamıza dönerek bu işlem için hazırladığımız komutu kopyalıyoruz. Daha sonra terminal ekranına mouse'un sol tuşu ile komutu yapıştırıyorum ve enter tuşuna basıyorum. Bu komut geçici olarak script çalıştırmamıza izin verir ve işlem sona erdiğinde sistem ayarlarına kalıcı bir etkisi olmaz. Şimdi hazırladığımız PowerShell script dosyasını çalıştıralım. Script başarılı bir şekilde çalıştı ve herhangi bir hata vermedi. Bu işlem sayesinde varsayılan kullanıcı profiline ilgili register ayarları eklendi. Devam edelim. Şimdi görev çubuğunda varsayılan olarak gelen Copilot uygulamasının kaldırma işlemlerine bakalım. Şahsen ben yapay zeka uygulamalarını seviyorum ve kullanışlı buluyorum. Ancak özellikle üretim amacıyla kullanılan bilgisayarlarda sistemin daha sade olması tercih ediliyor. Bu durumda Copilot uygulamasının görev çubuğunda yer alması istenmeyebilir. Bu nedenle sizlere örnek olması açısından Copilot'u görev çubuğundan nasıl kaldırabileceğimizi göstereceğim. İlgili PowerShell komutunu kopyalıyorum ve terminal ekranına sağ tıklayarak yapıştırıyorum. Ardından klavyemizdeki giriş tuşuna basıyorum. İşlemler başarıyla tamamlandı. Artık yeni ulaşacak tüm kullanıcılarda görev çubuğunda varsayılan olarak Copilot uygulamasının kısa yolu olmayacak. Şimdi görev çubuğunda bulunan Microsoft Store Windows mağazasının kısa yolunu kaldırma işlemine bakalım. Tıpkı Copilot uygulamasındaki gibi bazı kullanıcılar veya kurumlar görev çubuğunda Microsoft Store uygulamasının görünmemesini isteyebilir. Bu genellikle kurumsal yapılarda sınırlı kullanıcı erişim isteyen sistemler veya sade arayüz tercih edilen ortamlarda yaygındır. Ben sizlere örnek olması açısından görev çubuğundan Microsoft Store'un kısa yolunu kaldıracağım. İşlemler bu kadardı. Devam edelim. Bu bölümde ise görev çubuğuna varsayılan olarak istediğimiz uygulamayı sabitlemeyi, pinlemeyi ele alacağız. Öncelikle sizlerle paylaştığım XML uzantılı yapılandırma dosyasını Notepad++'da açıyorum.
Dosya içinde Taxpar Finish bölümü arasında gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Ben örnek olarak Outlook uygulamasını görev çubuğuna sabitlemek için yapılandırmayı gerçekleştirdim. Bu örnek üzerinden ilerleyeceğiz. İlk satırı kopyalayıp bir alt satıra yapıştırıyorum. Tırnak işareti içindeki kısma sabitlemek istediğimiz uygulamanın uygulama ID'sini yazmamız gerekiyor. Peki bu bilgileri nasıl temin edeceğiz? Tekrar Word dosyamıza geri dönüyoruz ve Get Start Apps komutunu kopyalıyoruz. Daha sonra bilgisayarımıza geçiş yapıp terminal ekranına yapıştırarak çalıştırıyoruz. Bu komut sistemde kurulu olan uygulamanın adlarını ve sistem tarafından tanınan kısa yol kimliklerini listeler. Ben yine örnek olarak Outlook uygulamasından göstereceğim. Gerekli bilgiler bu listede yer alıyor. Şimdi ikinci bir örnek olarak Google Chrome uygulamasını görev çubuğuna varsın olarak eklemek istiyorum. Listeden Chrome'a ait bilgiyi kopyalıyorum ve XML dosyasında ilgili tırnak içine yapıştırıyorum. Ancak bazı durumlarda Get Start Apps komutu ihtiyacımız olan tüm uygulamaları listeleyemeyebilir. Bu gibi durumlarda All User içindeki programları, kısa yolları manuel olarak ekleyebiliriz. Ben bu örnekte AnyDash uygulamasını görev çubuğuna sabitledim. Şimdi bu yöntemi kullanarak başka bir uygulama için de görev çubuğuna sabitleme işlemine bakalım. İkinci yöntem için ilgili satırı komple kopyalayalım ve bir alt satıra yapıştıralım. All User'dan başlayıp program klosuna kadar olan yolu kopyalıyorum. Bilgisayarımıza dönelim ve bu yolu Windows gezginindeki adet çubuğuna yapıştıralım. Bu klasör içinde ihtiyacımız olan yazılımlar genellikle bulunur. Örnek olması için ben görev yöneticisini görev çubuğuna ekleyeceğim. Uygulamanın üzerine gelip Shift tuşuna basılı tutarak sağ tıklıyoruz. Ve ardından yol olarak kopyala seçeneğini seçiyoruz. Şimdi XML dosyasına geri dönelim. Daha rahat çalışabilmek için bir alt satıra bu yolu yapıştırıyorum. Yapıştırdığımız satırdan Microsoft kelimesinden sonrasını kopyalıyoruz. Sonra yeni oluşturduğumuz satıra gelip Microsoft'tan sonrasını bu satıra yapıştırarak ihtiyacımız olan komutu oluşturmuş oluyoruz. Bu dosya düzenleme yaparken hata yapmaya oldukça müsait. Lütfen özellikle tırnak işaretlerine ve genel yazım biçimine dikkat ederek ilerleyin. Paylaşacağım XML dosyasını kendi ihtiyacınıza göre özelleştirebilirsiniz. Kullanmadığınız uygulamaları silebilir veya yeni uygulama ekleyerek düzenleyebilirsiniz. Dosyayı kaydedip kapatıyoruz. Şimdi Word dosyasına dönüp oradaki ilgili yol bölümünü kopyalayalım. Bilgisayarımıza geçiş yapıp Windows gezginindeki adres çubuğuna yapıştırıyoruz. Hazırladığımız XML uzantılı dosyayı bu konuma kopyalayarak işlemleri tamamlıyoruz. İşlemler bu kadardı. Devam edelim. Sıradaki adımda masaüstü simgelerinin varsayılan ayarlarını yapılandıralım. Her yeni oluşacak kullanıcı için masa üstünde hangi simgelerin varsayılan olarak görüntüleyeceğini belirleyeceğiz. Ben örnek olarak bu bilgisayar ve kullanıcı klasörü simgesini ekleyeceğim. Dilerseniz siz denetim masası ve A simgesini de bu listeye dahil edebilirsiniz. Kullanıcı dosyaları simgesini varsayılan olarak ayarlama işlemini gerçekleştiriyorum. İşlemler bu kadardı. Devam edelim. Windows 11'de masaüstü sağ tıklama menüsü önceki sürümlerinden farklı ve kendine özgü bir yapıya sahiptir. Ancak Windows 10'dan Windows 11'e geçiş yaptıysanız önceki sağ tıklama alışkanlığınıza devam etmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle sizlere sağ tıklama menüsünü klasik görünüme nasıl geri döndürebileceğinizi göstermek istiyorum. Örnekle göstermek her zaman daha anlaşılır olur. Şimdi sağ tıklama menüsü bu şekilde. Yeni görünüm yapıdan eski klasik görünüme dönüştüreceğiz. Terminal penceresine geri gelelim ve ardından komutumuzu yapıştırıp klavyemizden giriş tuşuna basalım. İşlemler tamam. Word dosyamıza geri gelelim. Şimdi en önemli kısımlarından birine geldik. Masa üstüne kısa yol, dosya ve klasör nasıl eklenir buna bakacağız. Bu işlemleri yine varsayılan kullanıcı profil üzerinde gerçekleştireceğiz. Bunun için ilgili dosya yolunu kopyalıyorum. Bilgisayarıma geri geliyorum ve Windows gezindeki adres çubuğuna bu yolu yapıştırıyorum. Böylece varsayılan profilin masaüstü klasörünü açmış oluyoruz. Şimdi bir üst dizine çıkalım. Burada indirilenler, belgelerim, resimler gibi diğer kullanıcı klasöründe erişebilirsiniz. Ben şimdi örnek göstermek amacıyla birkaç dosya ekleme işlemi yapacağım. Yeni bir Windows gezgine çağırıyorum. Daha önceden hazırladığım dosyaların bulunduğu dizine gidiyorum. Burada bir adet Word dosyası, Outlook uygulamasının kısa yolu, şirketin ortak alan klasörü ve bir adet web sitesinin kısa yolu var. Bunları varsayılan profilin masaüstü klasörüne kopyalıyorum. Artık bilgisayarlarda her yeni kullanıcı oluşturduğunda bu eklediğimiz dosyalar otomatik olarak yeni kullanıcının masaüstünde yer alacaktır. Şimdi yeri gelmişken tema ekleme işlemlerine bakalım. Öncelikle bir adet tema yüklemesi gerçekleştiriyorum. Tema yükleme işlemi tamam. Şimdi Word dosyamıza geri gelelim.
Temaların yüklü olduğu dizinin yolunu kopyalıyorum ve bilgisayarıma gelip adres satına yapıştırıyorum. Bu şekilde temaların yüklü olduğu dizine ulaşmış olduk. Şimdi tema klosunu varsayılan profilin dizine kopyalama işlemini gerçekleştirelim. Tekrar Word dosyasına dönüp varsayılan profilin temaların bulunduğu dizini kopyalıyorum. Ve bilgisayarımdan açıyorum. Tema klosunu varsayılan profile kopyalıyorum. Bu işlemi komutla da yapabilirdik ama sizlere manuelde nasıl yapabileceğinizi göstermek istedim. İşlemler tamam. Şimdi devam edebiliriz. Word dosyamıza geri dönelim. Şimdi Chrome uygulamasında yer işaretleri ekleme işlemine bakalım. Aslında bu işlemleri grup polisiyle yapmak daha sağlıklı olur. Ancak ben sizlere manuel yöntemi de göstermek istiyorum. Çünkü her zaman bir etki alanına dahil olmayabilirsiniz. Grup ilkesiyle yapılan ayarların etkisini aslında kayıt defterine girilen anahtarlarla da sağlanabilir. Bu yöntemi geliştirirken birçok yöntem denedim. Ve bu yöntemin daha esnek olduğuna karar verdim. Çünkü bu yöntemde kullanıcı bizim yaptığımız ayarları isterse sonradan değiştirebilir. Ama grup ilkesi ayarıyla yapılırsa bu kalıcı hale gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Yine ayarları kalıcı olmasını isteyen arkadaşlar için gerekli komutları sizlerle paylaşacağım. Ama tercihim kalıcılık istiyorsanız grup ilkesiyle yapılandırılmasıdır. Ben sizlere örnek olarak 2 adet yer işareti eklemesi yaptım. Dilerseniz siz başka özelleştirmeler de yapabilirsiniz. Ancak bu yöntemde yaptığımız tüm ayarlar her zaman etkili olmayabilir. Bu nedenle sizlere yukarıdaki katlardan Chrome ayarlarının yedeklenmesi ve geri yüklenmesi videomu izlemenizi tavsiye ederim. Orada bu konu hakkında detaylı bilgilendirme yaptım. Dediğim gibi eğer uzantı eklemek veya daha fazla kişileştirme yapmak istiyorsanız bu ayarları grup polisi ile yapmanızı öneririm. Ben burada sadece çok sık kullandığımız IT portalı ve birkaç gerekli yer işareti ekleme işlemini örnek olarak gösterdim. İşlemler tamam, devam edelim. Şimdi varsayılan olarak açılacak yazılımları ayarlamak istiyorum. Çünkü birçok yazılım yükledik ve bu yazılımlar dosyalarla doğru bir şekilde ilişkilendirilmezse, yani istenen programla açılmazsa yüklememizin bir anlamı kalmaz. Bazı durumlarda çok fazla cihaza işlem yapmamız gerekiyor ve bu ayar gözden kaçabiliyor. Bu nedenle bu işlemi baştan doğru şekilde yapılandırmak önemli. Ben örnek olarak Adobe Acrobat ve Google Chrome uygulamasını varsayılan başlayacak program olarak ayarlayacağım. Windows 10'da bu ayarları yapmak daha kolaydı. Birkaç uygulamayı varsayılan olarak seçtiğimizde çoğu uzantıyı otomatik olarak ilişkilendiriyordu. Ancak artık özellikle video ve ses formatında her dosya uzantısı için ayrı ayrı yapılandırmamız gerekiyor. Bu yüzden yapımıza göre tüm varsayılanla açılacak uygulamaları bir kere de dikkatli bir şekilde ayarlamamız önemli. Bu özellikle kurumsal ortamlarda zaman tasarrufu sağlar ve kullanıcı deneyimini iyileştirir. Benim için önemli ayarlarından biri de e-posta adresine tıklandığında Outlook uygulamasıyla açılmasıdır. Bu yüzden şu an Outlook uygulaması için gerekli ayarları yapılandırma işlemini gerçekleştiriyorum. Şimdi varsayılan uygulama ayarlarını dışarı aktaralım. İlgili komutu kopyalayalım ve terminal ekranına çalıştıralım. Evet, gerekli XML dosyası başarıyla dışarı aktarıldı. Şimdi bu dosyayı düzenlemek üzere ana bilgisayarımızı alalım. Yeni oluşan XML dosyasını bir metin editörüyle açıyorum. İlk ve son satırlar hariç orta kısımdaki yapılandırmaları tamamen kopyalıyorum. Şimdi PowerShell scriptimizi hazırlamak için Notepad++'da açalım. Benim yaptığım gibi ilgili alanları az önce kopyaladığımız içeriği yapıştıralım. Aslında yalnızca değiştirmek istediğimiz varsayılan uygulamaları da ekleyebiliriz. Ancak değiştirmediğimiz uygulamalar zaten aynı kalacağı için tüm yapının yer almasına bir sorun oluşturmaz. Dosyayı kaydedip çıkıyorum. Şimdi hazırladığımız PowerShell script dosyasını hedef bilgisayara taşıyalım. Ve terminalden bu script dosyasını çalıştıralım. İşlemler tamam, devam edelim. Evet, şimdi önemli bir aşamaya geldik. Bilindiği üzere Microsoft Store üzerinden yüklenen uygulamalar SysPrep işleminin hata vermesine neden oluyor. Bu nedenle ihtiyacımız olan mağaza uygulamalarının bilgisayarın ilk açıldığı zaman otomatik olarak nasıl yükletebileceğimize bakalım. Videonun açıklama kısmından sizlerle paylaştığım siteye giriş yapıyoruz. Ardından Microsoft Store'u açıp ihtiyacımız olan uygulamanın kurulum ekranına kadar ilerliyoruz. Ben bu işlemde örnek olarak WhatsApp uygulaması üzerinden göstermek istiyorum. Kurulum ekranında paylaş simgesine tıklayıp bağlantıyı kopyala seçeneğini seçiyorum. Daha sonra web tarayıcımıza dönüp bu bağlantıyı yapıştırıp arama yapıyoruz.
Karşımıza iki farklı WhatsApp sürümü ve başka uygulamalar çıkıyor. Uygulamanın adı geçtiği yere ve boyut bilgisine dikkat ederek en büyük boyuta sahip olan dosyayı indiriyoruz. İndirme işlemi bazı tarayıcılarda sorun yaratabilir. Bu nedenle farklı bir tarayıcı deneyebilirsiniz. Ben bu işlemi daha sorunsuz hale getirmek için bir indirme yöneticisi kullanmayı tercih ediyorum. İndirdiğimiz WhatsApp dosyasını masa üstüne alıyorum ve daha sade bir dosya ismi veriyorum. Bu işlemleri yapmamıza aslında gerek yok ama ben daha düzenli bir yapı sağlamak için bu işlemleri gerçekleştiriyorum. Ardından bu dosyayı daha önceden anlatımını yaptığım kur klasörüne taşıyorum. Şimdi bu uygulamayı yükleyecek olan kurbağa script'in içeriğine bakalım. Bunun için kurbağa script'i Notepad++'da açıyorum. Yazıların daha iyi gözükmesi için biraz büyütelim. Yazıları Türkçe'ye uygun hale getirelim. Bascript yazarken Türkçe karakterlerin doğru gözükmesi için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Komutlarımızı tanıyalım. İlk satır komut yazıları resim renge dönüştürüyor. Bu satır komutu görsellik kazandırmak için ekledim. İkinci satırdaki komut penceresi başlığına programlar ve özelleştirmeler yükleniyor lütfen bekleyin yazısını ekliyor. Üçüncü satırdaki komut kur klasörünün içine geçiş yapıyor. Dördüncü satır komut WinRAR yazılımının sessiz, kullanıcı etkileşimi olmadan kurulumunu gerçekleştiriyor. Beşinci satır komut WhatsApp uygulamasının yüklemesini gerçekleştiriyor. Bu komutla dosyanın adının doğru şekilde yazılması gerekiyor. Nokta ters eğik çizgi ve dosya uzantısı önemli. Altıncı satır komut daha önceden kurulu olan temayı tetikliyor. Tema dosyası bilgisayarda kurulu durumda. Ancak etkinleşmesi için manuel tetiklenmesi gerekiyor. 7. satır komut tema uygulandığında otomatik olarak açılan ayarlar sekmesini kapatıyor. 8. satır komut görev zamanınca bulunan kur adlı görevi siliyor. Bu kurulumlar tamamlandıktan sonra işlemin tekrar çalışmasını engellemek için. 9. satırdaki komut bir dizin geri gitmemizi sağlıyor. 10. satır komut artık ihtiyacımız kalmayan kur klasörünü siliyor. 11. ve son satırdaki komut terminal ekranının 3 saniye açık kalmasını sağlıyor. Bu işlemler çok hızlı gerçekleştiği için bazen kur klasörünü tam olarak silmeyebiliyor. Bu yüzden bu gecikmeyi ekledim. Script yazma konusunda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. PowerShell, BassScript, VBS Script gibi Windows tabanlı script dilleri yanı sıra Linux tarafında Bash Script gibi yetenekleri de öğrenmenizi tavsiye ederim. Script yazmak sektörde ilerlemenize yardımcı olacaktır. Benim gibi basit de olsa script yazma konusunda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Devam edelim. PowerShell üzerinden birçok işlem gerçekleştirdik ve bu işlemler komut geçmişine kaydedildi. PowerShell üzerinden çalışan komutlar otomatik olarak loglandığı için bu komutları oluşturduğum sistem ümezi birlikte diğer bilgisayarlara aktarmasını istemiyoruz. Bu nedenle PowerShell geçmişini silmemiz gerekiyor. Öncelikle PowerShell geçmişinin bulunduğu yolu kopyalıyoruz ve bu yolu Windows gezginine yapıştırarak ilgili klasöre ulaşıyoruz. Burada yer alan console host history.txt dosyası silerek PowerShell geçmişini temizliyoruz. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce son bir kez PowerShell üzerinden WinRAR komutunu çalıştırarak kullandığımız Windows sürümünü göstermek istiyorum. Şu anda Windows 11 24/2 sürümünde işlemleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle sürüm bilgisine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü yeni Windows sürümlerinde bazı işlemler beklediğimiz gibi çalışmayabilir. Bu nedenle kullandığımız sürümü belirtmek istedim. Console host history dosyasını siliyorum. Sonra masa üstünde artık ihtiyacımız duymadığımız dosyaları da temizliyorum. Geri dönüşüm kutusundan da silelim. Şimdi ilk videomuzdaki aşamaya geri dönüyoruz ve sysprep işlemlerini başlatıyoruz. Aslında bu noktada yanıt dosyamıza artık ihtiyacımız kalmadı. Ancak ben yine de kullanıcı profiline ait yanıt dosyasını kullanıyorum. Her ne kadar işlemler varsayılan kullanıcı profili üzerinde yapılsa da yanıt dosyası sayesinde daha fazla özelleştirme yapma imkanı elde ediyoruz. Tüm işlemler tamamlandı. Artık ilk videodaki adımları takip ederek kalan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak yaptığımız işlemleri düzgün çalışıp çalışmadığını test edelim. İşletim sistemi kurulumunu tamamladık ve yapılandırma ekranına kadar geldik. Bu aşamada internet bağlantısı olmadan devam etmek istiyorum. Siz isterseniz internete bağlanabilirsiniz. Ancak internete bağlandığımızda Windows güncelleştirmeleri başlayacağı için masaüstüne ulaşmamız biraz daha uzun sürecektir. Bu adımları hızlı bir şekilde geçiyorum.
Evet, masaüstüne ulaştık ve hazırladığımız baş script çalıştı. Bu işlemler genellikle hızlı bir şekilde tamamlanıyor. WhatsApp kurulumu ve tema aktifleştirildi. Masaüstü simgeleri ve bıraktığımız dosyalar olması gerektiği gibi geldi. Sağ tıklama menüsü klasik şekilde, Windows logosu sol alta geldi. Başlat menüsü ise henüz tam istediğimiz gibi değil. Birazdan olması gerektiği hale getirmek için yapacaklarımıza bakacağız. WhatsApp yüklendi ancak ilk kez çalışması için internet bağlantısına ihtiyaç duyar. Görev çubuğundaki kısa yollar ayarladığımız gibi. Cortana ve mağaza uygulaması yok. Chrome web tarayıcımızdaki yer işaretleri de geldi. Şimdi varsayılan program ilişkilendirmesine bakalım. Ayarlar sekmesinden varsayılan programları ayarlama sekmesini açıyorum. Evet, varsayılan tarayıcı ve PDF okuyucu ayarladığımız gibi. Tümüne tek tek bakmayacağım. Şimdi tekrar başlat menüsüne geri dönelim. Şu anki hali bu şekilde gözüküyor. Bilgisayarımızı bir kez yeniden başlatalım ve sonuçları gözlemleyelim. Bilgisayar yeniden başladı ve başlat menüsü tam olarak ayarladığımız gibi gözüküyor. Şimdi bilgisayara domain alıp sonuçları kontrol edeceğiz. Ancak önce internet bağlantısını kurup ekran kartı sürücüsünü ve diğer gerekli sürücüleri yükleyerek çözünürlüğün ve performansın daha iyi olmasını sağlayacağım. İlk olarak WhatsApp'ı test ediyorum. Evet, sorunsuz çalışıyor. Şimdi bilgisayarımızı bir etki alanına katalım. Windows R yapıp çalıştırı çağırıyorum ve kodumuzu çalıştırıyoruz. Etki alanına katılmadan önce bilgisayarıma anlamlı bir isim vereceğim. Böylece domain kontrol üzerinden yönetimi daha kolay hale getirmiş olacağım. Şimdi bilgisayarımı destek.lokal etki alanına katıyorum. Yetkili kullanıcının bilgilerini giriyorum. Başarıyla etki alanına katıldık. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Diğer kullanıcı seçeneği ile domain kullanıcısıyla oturum açıyorum. Sistemde yeni bir profil oluşturuluyor. Tekrar yaptığımız ayarları kontrol edelim. Sağ tıklama menüsü klasik görünümde, masaüstü simgeleri ve klasörler yerli yerinde, görev çubuğu pinlemeleri ayarlandığı gibi Windows logosu sol tarafta duruyor. Başlat menüsü bilgisayarı bir kez yeniden başlattığımızda tam düzenine kavuşacaktır. Chrome web tarayıcımızdaki yer işaretleri olması gerektiği gibi varsayılan program ayarlarını tekrar kontrol edelim. Ayarlar sekmesinden varsayılan programları ayarlama sekmesini açıyorum. Varsayılan web tarayıcı ve PDF okuyucu istenen şekilde ayarlanmış. Başlat menüsünün düzgün çalışabilmesi için bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Tekrar domain kullanıcısıyla oturum açıyorum. Evet, başlat menüsü istediğimiz gibi oldu. Şimdi durum değerlendirmesi yapıp işlemleri toparlayalım. Bu videoda anlattığım tüm ayarlar özellikle kurumsal yapılarda sık karşılanan işlemleri kolaylaştırmak için hazırlandı. Helpdesk çalışanları ve sistem uzmanları için ciddi zaman kazandırabilecek bu adımlar iş yükünüzü azaltmak için oldukça etkili olacaktır. Sizler de kendi yapınızda bu ayarların tamamını ya da sadece ihtiyacınız olan bölümleri uygulayarak işlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri kendinize özel imajları hazırlarken bu yapıların gerçekten sağlıklı çalıştığının emin olmaktır. Bu nedenle hazırladığınız imajları önce iş yoğunluğu az olan kullanıcılar üzerinde uzun soluklu test etmenizi, ardından tüm yapıya yaymanızı tavsiye ederim. Çünkü imajı hazırlama süresinde birçok farklı noktaya müdahale ediyoruz ve tüm değişikliklerin sorunsuz çalışması büyük önem taşıyor. Kısacası hazırladığınız çalışmanın sorunsuz ve stabil çalıştığına emin olduktan sonra diğer bilgisayarları kurulumu yapmanızı tavsiye ederim. Bilindiği üzere Windows'un resmi desteği 14 Ekim 2025'ten sonra sona erecek. Windows 11'e geçiş süresinde özellikle Windows Update üzerinden yükseltme yapacak kullanıcılar için şimdiden geçiş denemelerini yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü zaman zaman kullandığımız bazı yazılımlar ve sürücüler Windows yükseltmeleriyle birlikte beklenmedik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle hala zaman varken sisteminizin Windows 11 ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca yapınızda iş yükü fazla olmayan departmandaki bilgisayarların Windows 11 ile stabil çalışıp çalışmadığını, kullandığınız yazılımların uyumlu olup olmadığını ve herhangi bir hata
yaşanıp yaşanmadığını önceden test etmek sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından oldukça önemlidir. Zaten büyük ölçekli yapılarda güncellemeler genellikle bir hafta gecikmeli uygulanır. Bu sayede olası programlar önceden tespit edilerek daha geniş kitlere yayılmadan çözüm sağlanabilir. Eğer yapınızda güncellemeler denetlenmiyorsa Windows 11 zamanı geldiğinde otomatik olarak güncelleme yapabilir ve bu çeşitli hatalarla karşılaşmanıza neden olabilir. Sizler de Windows 11 geçiş süresinde tek seferde yapmak yerine kademeli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmanızı tavsiye ederim. Böylece herhangi bir sorunla karşılaştığınızda bu hatayı sadece sınırlı sayıda bilgisayarları da çözmeniz yeterli olacaktır. Bu da süreci çok daha yönetebilir ve eksiksiz hale getirir. Benim gibi sürece temiz kurulma yapmak isteyenler için hazırladığım 2 videodan destek alabilirsiniz. Ayrıca yedek alma konusundaki videolarımı da izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Personellerin alışkanlıklarını bozmadan sistem geçişi yapmaları için oldukça faydalı içerikler hazırladım ve hazırlamaya devam ediyorum. Eğer temiz kurulum yapmayı planlıyorsanız bilgisayarları teslim etmeden önce termal bakım ve toz temizliği yapmanız da sistem performansı açısından oldukça faydalı olacaktır. Gerekirse donanım yükseltmesiyle de bilgisayarları hem yazılımsal hem de donanımsal olarak daha verimli hale getirebilirsiniz. İmaj içeriklerin düzenlenmesi ve ihtiyaca göre güncellenmesi için aktif direktör üzerinden yapılabilecek ayarlara değineceğiz. Görev çubuğu davranışları, pencere öğeleri, hava durumu gibi kullanıcı arayüz öğeleri kurumlar tarafından genellikle kapatılır. Bunları nasıl yönetebileceğimizi göstereceğim. Ayrıca masaüstündeki ortak kulüsün IPC desteğinde nasıl düzenleme yapabileceğimizi, varsayılan program ilişkilendirilmesini grup polisiyle nasıl yönetebileceğimizi, kurumsal iletişim araçları, örneğin Microsoft Teams, ilk açılışta otomatik başlamasını veya hata durumunda tekrar çalışması gibi senaryoları ele alacağız. Aktif direktörü eğitimlerine yakında başlıyoruz. Aslında bu konuyu biraz daha ileriye bırakmayı düşünüyordum. Çünkü özellikle helpdesk alanında anlatmak istediğim başka şeyler de var. Helpdesk süreçleri tam anlamıyla kavranmadan sistem tarafına geçiş yapmak hem zorlayıcı olabilir hem de eksik bir temel oluşturabilir. Ancak artık belli başlı aktif direktörü yapılandırmanın da değinme zamanı geldi. Evet arkadaşlar, bu videoda SysPrep süreçlerinde kişileştirme ayarlarını anlattım. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Bir sonraki videoda sürücüleri imaja entegre ederek bilgisayarları kurumsal kullanım için hazır hale getirmeyi ve bu ayarları aktif direktör üzerinden merkezi olarak nasıl yönetebileceğimizi ele alacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu videoları hazırlamak için gerçekten ciddi emek ve zaman ayırıyorum. Şu anda bile bu videoyu hazırlamak için 3 farklı bilgisayar çalıştırıyorum. Desteğiniz benim için önemli. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.